really what happens. Through 20 years, there's a lot of things that I've learned, and a lot of lessons that have helped me to be where I am today. Şimdi size gelen hikayemi anlatacağım ve biraz kısadan size dersler çıkartmanızı isteyeceğim. Çünkü 7 yıl çok uzun bir zaman. Bu süreç içinde çok şey öğrendim ve çok ders çıkardım. So I was sharing with you yesterday that I used to race bicycles. This was actually, I'll tell you a little bit of personal stuff, but my mother passed away when I was very young, so I was 3 years old, and I never knew my father. Annemi ben 3 yaşındayken kaybettim. Çok küçük. Babamla hiç tanışmadım. And so growing up, my father was in the military, so he would go away, and he was in the Navy, and he would be 6 months away. So I went to live with my grandmother when I was 10 years old. Ben çok küçükken babam tabii ordu mensubuydu, donanma mensubuydu. Dolayısıyla en az 6 aylık büyük seferlere çıkardı. Ben de onunla vakit geçiremediğim için 10 yaşından itibaren büyük annemle yaşadım. And so from a very young age, I had kind of a very, movemented life. Dolayısıyla çok küçük yaşlardan itibaren hayatım çok hareketliydi aslında. My real father, who I never met, but my mother had remarried, so my stepdad, that was like my real dad. Şimdi gerçek babamla hiç tanışmadım dedim ama annem yeniden evlendi bir süre sonra ve üvey babam benim. He was married 7 times. 7 kez evlenmişti. Yeah, only in America does this happen 7 times. Sadece Amerika'da böyle şeyler oldu. Now, 3 times to the same woman, by the way. Aynı sırada 3 defa evlenmişti bu arada. Yeah, I don't know. I don't know. You're asking the wrong person. 3 times to the same woman. Bilmiyorum, aynı kadını 3 defa evlenmiştir. Sebebini bana sormayın, yanlış mı sormuştur. You have to give him at least an A for effort trying, right? En azından bir yüksek not verelim bu kadar çaba göstermek için babama. Denemiştim. Yeah, 3 times. Don't do 3 times over. You can't say you never tried, right? But so I didn't have a lot of stability in my life, and when I was 10 years old and I had a couple of stepmoms, I went to live with my grandmother. Dediğim gibi hayatımızda epeyce çalkantılıydı. 10 yaşına gelinceye kadar da birkaç tane hayatı değiştirmiştim. 10 yaşına geldi ve büyük annemle yaşadım. But I was kind of rebellious by that time. O dönem geldiğinde epeyce isyankar oluyordum. And I didn't like school whatsoever. Okuldan da hiç anlatmıyorum. I did like sports, so I used to play soccer, football, and I used to race bicycles. Sporu çok seviyordum ama futbolu çok seviyordum, bir de bisiklete binmeyi. And basically, in school, I just didn't have discipline, I didn't have focus, and I didn't like it. Okulda hiç disiplinli değildim, derslere hiç konsantre olamıyordum, sevmiyordum da zaten. But I had to go to school, so I went. Ama okula gitmem gerekiyordu, dolayısıyla çaresiz gittik. But in my last year of school, I failed. Ama okulumun son yılında kaldım. So I actually had to go back and spend 1 extra year to graduate. Dolayısıyla mezun olabilmek için 1 yıl fazladan gitmek zorunda kaldım. But my real passion was cycling. Ama benim gerçek tutkum bisiklete binmekti. I can remember watching the Tour de France on television and seeing Bernard Hinault and Greg LeMond, and that's what I wanted to do. That became my focus, my image for myself of who I wanted to be, who I had to be. Mesela Bernard Hinault, Greg LeMond'u izlerdim Tour de France'da, televizyonda. Onlara bakardım. Ben de onlar gibi olmak istiyorum derdim sürekli. And so, at that time, in the United States, cycling, not a very big sport, but I had become one of the better cyclists in the United States. Amerika Birleşik Devletleri'nde o dönem bisiklet sporu çok popüler sporlardan biri değildi. Ama ben kendi yaş grubumda Amerika'nın en iyi bisiklet sporcularından biri olmuş. And at that time, the Olympics were coming up in 1988, and so, to be in the Olympics, you had to be an amateur. Professionals didn't do the Olympics at that time. 1998 yılında olimpiyat oyunları gelecekti. O dönemde profesyonel sporcular olimpiyat oyunlarına katılmıyordu. Ama amatör olmak gerekiyordu. So I tried to make the Olympic team, and I missed making the Olympic team, and I decided that I was going to go to France and to become a professional cyclist. O dönemde olimpiyat takımına girmek istedim ama kaçırdım bu sırada elemeleri ve Fransa'ya yerleşip orada Tour de France'a katılıp profesyonel bisikletçi olmaya karar verdim. And so it was a big thing because I was an American, I didn't speak any French, and I didn't have any friends or family there. But there was a friend of mine who was half French, and his grandmother lived in France. Tabii Fransa'ya gitmek benim için çok riskli bir karardı. Çünkü hiç kimseyi tanımıyorum Fransa'da. Fransızcam da yoktu ama yine Fransız olan bir arkadaşım vardı. Onun da büyük annesi Fransa'da yaşıyor. So I bought a ticket, and I got my suitcase and my bicycle, and I flew to France. Biletimi aldım, bavulumu topladım, bisikletimi de yanıma aldım ve Fransa'ya yola çıktım. And I had no connections, there was no team waiting for me, there was nothing. I was just going to show up. This is how naive, as a 19-year-old kid.
I was just going to show up and I was going to find a team and I was going to race and I was going to become a champion. Burada bu arada beni orada bekleyen bir bisiklet takımı falan yok. Yani kimse yoluma güler düşmemiş. Ben zannediyordum ki Fransa'ya gideceğim, bisikletimle yollara düşeceğim, oradaki takımla buluşacağım ve çok başarılı olacağım. 19 yaşında saftirik işte. So no plan, but a commitment and a vision and an image for myself. Dolayısıyla ortada bir plan yok ama bir vizyon var, kararlılık var, kendime bir imaj belirlemiş, o doğrultuda ilerliyorum. And so my friend, I went to live with his grandmother who lived north of Paris, about 40 kilometers, in a very, very small village. Sonra Paris'in kuzeyinde yaklaşık 40 kilometre dışında küçük bir köyde yaşayan arkadaşımla büyük annesini buldum. And I found this little team, and I started racing for this little team, and for 2.5 years I worked my way up in the cycling echelon to become what would now be a semi-professional cyclist. Ve küçük bir bisiklet takımı da buldum. Onlarla birlikte yarışmaya başladım. Bir süre sonra başarılı oldukça basamaklara tırmandım ve aslında yarı profesyonel diyebileceğimiz bir seviyeye kadar çıktım. But there was a lot I didn't understand. I didn't understand because, growing up in America, it's not the same level of competition as it is in France. Ama tabii anlayamadığım, farkında olmadığım bazı şeyler vardı. Çünkü Amerika'da büyümüştüm ve Fransa'daki rekabet düzeyi Amerika'dan çok farklı. But to make a long story short, so, I really learned that there was a lot of politics involved in cycling. It wasn't always the strongest person that won. It was, who was sponsoring that race, their team. If you were in a breakaway with them, they would pay to win the race. So there was things that I learned that it wasn't exactly what I thought it was. Dolayısıyla Fransa'da yaşadıkça anladım ki sporda başarılı olmak için biraz da politik gücünün olması gerekiyor. Çünkü en iyi olan, en güçlü olan her zaman kazanmıyor. Özellikle bir müsabakada. Örneğin o müsabakaya sponsor olmuş olan takımla başa baş bitirdiyseniz o takım parayı bastırıyor ve yarışı kazanıyor. Dolayısıyla işler kolay değil. There was also a lot of substances that people would use that were not just natural herbs. Bir de doğal, bitki kaynaklı olmayan pek çok madde de kullanıyordu oradaki sporcular. So after 2.5 years, I decided, I've got to do something else because this is not going. I didn't see myself being just an okay cyclist. I wanted to be a champion. And if that wasn't going to happen, then I'd be better off choosing something else. 2,5 yıl sonunda dedim ki eğer durum böyleyse benim bir karar vermem gerekiyor. Çünkü ben vasat bir sporcu olmak istemiyorum. Şampiyon olmak istiyorum. Ve eğer şampiyon olamayacaksam da belki bir kariyer değişikliği yapmam gerekiyor. But also, I didn't want to go back to the United States because I actually liked living in France. I loved the culture, I loved the people. I felt very much at home there. Ama Amerika'ya dönmek de istemiyorum. Çünkü Fransa'yı çok sevmiştim, Paris'i çok sevmiştim. Kültürü, insanları gerçekten evimde gibi hissediyordum kendimi. And I was a little bit proud. Evet, tabii biraz da gurur duyuyordum. Because when I left the United States, all of my friends told me, "You're crazy. You're going to go to France and you think you're going to become a champion cyclist?" Çünkü arkadaşlarım Amerika'dan ayrılırken anlatmışlar ki sen deli misin? Gidip de orada gerçekten çok başarılı olacağını, profesyonel bisikletçi olacağını falan zannediyorum. And I said, "Yeah, you're going to see me on TV. I'm going to win the Tour de France." Ben de diyordum ki kesinlikle olacağım. Beni televizyonda seyredeceksiniz. Tour de France'ı kazanacağım. So I was a bit embarrassed and a bit proud to go back and say, "Yeah, you were right. I win. I wasn't that good." Dolayısıyla biraz duruma düşkün olduğum için tükürdüğümü yalamak istemedim. Ya haklısınız, kuyruğumu kıstırdım, değerli bir şey demek istemedim. But the only problem was that I was living in France and I was there. I didn't have papers to live in France. I didn't have a visa to be living there. I spoke, after 2.5 years, my French was pretty good, but you could tell I was an American. Bir de tabii Fransa'da yaşıyordum ama aslında orada yaşam iznim henüz tamamlanmamıştı. Resmi belgeler tamamlanmamıştı. Fransızcam da idare ederdi işte biraz iletişim kuruyordum ama Amerika'da olduğum çok bariz bir sonuçtu. And I didn't have a lot of money. Bir de param da pek yoktu. The team would pay me a little bit salary. It was like $500 a month, so not a lot. Takım bana biraz maaş ödüyordu, ayda $500 kadar. And then we would share the winnings of the team. But after I quit, then there were no more. Seviyesi ve iş tecrübesiyle tırnak içinde çok fazla insan beni işe alma istekli olmadı zaten. Not to mention I didn't have any papers to work. Tabii şunu da söylemek lazım. Çalışma iznim de yok. So you have to realize, that's who I was. 22 years old, totally naive. That I could get a job, but I had an image and a vision, and I was just going for it. Yani düşünün şimdi 22 yaşında saf bir oğlan iş bulacağını zannediyor. Bu konuda bir şeyler yapıyor. Kafasında bir vizyon var. Kendisiyle ilgili bir imaj var. And so my money was running out.
Bu arada tabii param da suyunu çekmeye başladı. But I found this ad in the newspaper, and it was like a big ad, and it said, Euro Disney, Disneyland Paris, opening soon, hiring like 1,200 people. O dönemde bir gazete ilanlarına karşılaştık. Epeyce de büyük bir ilan. Bu Euro Disney, yani Paris'teki Disneyland çok yakın bir gelecekte açılacak ve 1200 kişi işe alınacak diyor. And all of a sudden I got excited. Hemen heyecanlandım. I said, because Disneyland, Disney. Çünkü Disneyland'da lafı geçiyordu bir kere. I'm American, I know what Disney is. Ben de Amerikalıyım, Disneyland'ı benden başka kim bilecek? You know, I've been to Disneyland, there's all kinds of jobs in Disneyland. Çünkü Disneyland'a daha önce gitmiştim Amerika'da, çok fazla iş fırsatı. You know, some people, they work in the store, some people, they operate the machine, you know, the machines, some people are sweeping the floors, some people put the Mickey Mouse costume and take pictures with the kids. Bazı insanlar mağazalarda çalışıyordu, bazı insanlar işte orada gördüğünüz büyük makineleri, cihazları çalıştırıyordu, bazı insanlar Mickey Mouse kostümü giyip çocuklarla fotoğraf çektiriyordu, bazı insanlar süpürgeyle yerleri süpürüyordu. Yani Disneyland'da iş çoktu. I was so excited because I said there must be one job. I mean, out of all of those jobs, one job for me, I'm sure of it. Ve çok heyecanlandım, dedim ki ya bu kadar çok iş imkanı varken mutlaka bana da bir iş çıkar. So I went and I met with the woman that was in charge of hiring at that time. Evet, mülakata gittim. O dönemde işe alınan sorumlu bir hanımefendi vardı. Onunla görüştüm. Great contact, you know, I felt, you know, it went really, really good, the interview. Çok iyi bir iletişim kurduk. Harika bir mülakat geçirdim falan diyorum. And she said, you know, within 2 weeks, we'll send you a notification. Dedi ki 2 hafta sonra biz size sonucu bildireceğiz. And so I waited for those 2 weeks to happen. Ben de 2 hafta bekledim. And I can remember when the letter came with the Disneyland logo on it. Şimdi çok iyi hatırlıyorum. Zarf geldi, üzerinde Disneyland logosu var. Because for 2 weeks I was imagining what kind of job, where would I be starting? You know, I was imagining I'm going to start in a position I can work my way up. You know, what am I going to be doing? Ve ben çok heyecanlıydım. 2 hafta boyunca hayaller kurmuştum. Acaba hangi pozisyondan başlayacağım, oradan nasıl yükselirim falan falan. And then the letter came, finally. Sonunda nihayet mektup geldi. And when I opened the letter, Mektubu açtım. the first sentence was great. İlk cümle harikaydı. You know, dear Mr. Graziani, thank you so much for coming down to the interview. Sayın Graziani, mülakatımıza geldiğiniz için size çok teşekkür ederiz. But the second sentence said, unfortunately, İkinci cümle ise şöyle başlıyor. Maalesef at this time we don't have a position for you. bu dönemde size uygun bir pozisyonumuz bulunmamaktadır. But we'll contact you in the future if something happens. Ama gelecekte uygun bir pozisyon oluştuğu takdirde sizinle irtibata geçeceğiz. Now I have to tell you, at that moment in my life, it was like the lowest point. O dönem benim hayatımın tam olarak dibe vurduğu anda. Because for months I had been looking for something and nothing was coming. Çünkü aylarca bir şey aramıştım ama hiçbir şey çıkmamıştı. And then I thought, if I can't even get a job in Disneyland, where am I going to get a job? Dedim ki Disneyland'da bile iş bulamayacaksam nerede bulacağım? But what was worse was the little bit of money I had was going away. Ama işin daha da kötüsü azıcık bir param kalmıştı, o da tükenmek üzere. And you know, I used to, you know, I mean, when you go to the store, first of all, the good news is that in France, the baguette is very cheap. Şimdi Fransa'da tabii ekmek ucuz en azından, o iyi haber. You know, it doesn't cost a lot to buy the baguette. It's Fransız the ekmek cheapest. satın almak pek de pahalı değil. And so, but I really knew I was in a bad situation when I went to pick out the confiture, you know, the jam. Ama durum o değildi çünkü bir de o ekmeğin üzerine sürecek reçeli almak istediğim zaman Because my favorite jam was the Bon Mama confiture. I don't know if you have it here, but it was like the best one. Strawberry, that particular type of jam. bonlama reçelleri vardır. Özellikle onun çilekli olanı ben çok severdim. Bilmiyorum Türkiye'de o var mı? Bayılırdım ona. But I can remember being in the store and then looking at the one that I wanted and then looking at the one that was like 50 cents cheaper. Şimdi gayet iyi hatırlıyorum. Süpermarkette almak istediğim reçele bakardım. Bir de onun yanındaki diğer markaya 50 cent daha ucuz. And I can remember making the decision to go for the cheaper one. Ben de 50 cent daha ucuz olanını alırdım. And there were a lot of different little things like that were happening that it was just like something has to change in my life. Yani böyle ufak tefek o kadar çok şey oluyordu ki mutlaka hayatımda bir şeyleri değiştirmem gerekiyor diyorum. And it was shortly after that I found Herbalife. İşte bundan çok kısa bir süre sonra Herbalife'da Now, tanıştım. by the way, interesting anecdote. Bu arada ilginç bir anekdot. Do you know if I got the job with Disney, do you know who my boss would have been? Şimdi eğer Disneyland'daki iş bana verilseydi patronum kim olacaktı biliyor musunuz? Michael Johnson would have been my Michael boss. Johnson. Can you imagine? He would have been my boss. Bu da patronum olacaktı. I
I'd much rather have Michael Johnson that we're his boss and he's working for all of us. Tabii bizim Michael Johnson'ın patronu olmaması ve onun bizim için çalışmasını tercih ederim. Much better situation. Çok daha iyi. So sometimes the worst thing in your life and the worst moment in your life turns out to actually be the best thing. Bazen hayatınızdaki en kötü an en iyi ana dönüştürür. Because if I had gotten the job with Disney, Çünkü eğer Disneyland'da bana bu iş verilseydi, I don't know how long I would have worked there. bilmiyorum Disneyland'da ne kadar çalışırdım. I don't know if I would have grown up in the company. Ya da bu şirkette yükselir miydim onu da bilmiyorum But ama I'm pretty sure that I wouldn't have the life that I have today. şu anda sahip olduğum hayata asla sahip olmazdım, bundan eminim. Pretty much guaranteed. Kesinlikle garanti. Yeah, absolutely. So, I want to share with you a couple of things. When I joined the company, I was sponsored by a Okay, 1.5, okay. Diyorlar ki biz 2 hafta sonra o hanımefendi işi bıraktı aslında. Yeah. And, you know, very shortly after joining the company, I signed up in June. Firmaya katıldıktan kısa bir süre sonra bir şey oldu. Ben Haziran'da başladım. Very shortly after joining, there was this leadership weekend that was taking place in Monte Carlo. Ondan çok kısa bir süre sonra Monte Carlo'da bir liderlik hafta sonu organizasyonu. And Mark Hughes was going there with, you know, Jim Rohn and all of the leadership from the area. Mark Hughes gidiyordu. O bölgedeki bütün liderlik Jim Rohn da gidiyordu. And I made the decision to go. You had to qualify. I think you had to be a supervisor at the time. And I made the decision to take a train down from Paris all the way to Monaco. Paris'ten Monte Carlo'ya trenle gitme kararını verdim. Çünkü kaloriye süpervizör olmak gerekiyordu o zaman. And my upline was nice enough to say, listen, if you make it down all the way to Monte Carlo, you can sleep in the room. Benim üst hattım da çok kibar davrandı. Dedi ki Monte Carlo'ya gitmeye karar verirsen sana odada yardımcı olacak olacak. Because he knew the situation financially, what my situation was. Çünkü para durumunun çok iyi olmadığını biliyorum. And so I planned to go down to Monte Carlo and to arrive like at 6 o'clock in the evening. Monte Carlo'ya gitmeyi planladım. Akşam üzeri 6'da vardım. But then when I got on the train, there was some connection issues and I ended up arriving in Monte Carlo. It was like 11 o'clock at night. Aslında tren 6'da varacak doğru ama trene bindikten sonra bir takım aktarma sorunları oldu. Gece 11'de varabildim. And it was so late that I didn't feel like going to the hotel and waking everyone up. And so I said, you know what? I'm just going to find a place to sleep and then I'll go in the morning to the hotel. O kadar geç olmuştu ki şimdi otele gidip herkesi uyandırmak yerine ben dedim ki uyuyacak bir yer bulayım sabah gidelim otele. So my first night at my first leadership development weekend, the place that I slept was in a little park for the kids in one of the beaches in Monte Carlo. Benim bu liderlik hafta sonunda ilk geçirdiğim gece çocuklar için ayrılmış plajın içinde küçük bir bölümdü. You know there's these things that you go up the stairs and there's like a little house and then the slide goes down. You see those at the parks? Çocuk parklarında vardır ya böyle merdivene çıkarsanız tepesinde küçük bir yuva vardır sonra kaydıraktan aşağı kayarsınız. That's where I spent the first night of my first leadership weekend. İlk liderlik hafta sonunun ilk gecesini orada geçirdim. Until about 4 p.m. Yeah, 4 a.m. Now, Michael Cole always jokes with me. Sabah 4'e kadar oradayım. Michael Cole hep benden dalga geçiyor. He says, oh, you stayed at the Park Hotel. Park otelda kalmış. So we have this ongoing joke. But about 4 o'clock in the morning, there was knocking. Dun, dun, dun. Böyle şakalaşır. Sabaha karşı 4'te kapı çalındı tahtakta. And it was the Monaco police. They were kicking me out of the park. Monaco polisi gelmiş beni atacak orada. So I spent the rest of the early morning in the hotel lobby waiting. Dolayısıyla sabahın geri kalan kısmını otel lobisine geçirdim, beklemeye başladım. But the reason why I tell you this is because me being at that event and seeing what I saw over the next 2.5 days, it gave me the vision for the future. Bunu söylememin sebebi şu, ben kendimi biliyorum, orada geçirdiğim 2,5 gün geleceğin vizyonunu getirdi bana. Seeing Mark Hughes and the leaders in the company, it gave me a standard of who I wanted to become that was very important. Mark Hughes'u ve firmadaki diğer liderleri görmek, kim olmak istediğimle ilgili standardı gösterdi bana. And my sponsor, who never saw that, who never had that opportunity, quit the business. Ve benim sponsorum da bunu hiç göremedi, bu fırsatı kaçırdı ve işi bıraktı.
And she's missed out now for 20 years on I've never calculated it, but millions of dollars. Yani bu 20 yıl içinde hiç hesaplamadım tam olarak ama muhtemelen milyonlarca doları kaçırdı. Because she lacked the vision. Çünkü onun vizyonu yoktu. So you always need to make sure you're at the big events because you don't want to miss that vision for yourselves in the future. İşte o nedenle bu tür büyük organizasyonlara katıldığınızdan emin olmanız lazım. Çünkü böyle fırsatları kaçırmak çok kötü. How many of you being here this weekend has given you a different vision of Herbalife than you had when you came in? Aramızda kaç kişi bu hafta sonu öncekine göre farklı bir Herbalife vizyonu edildi mesela? Look around the room. It's one of the keys to your success and your ongoing growth. Bu sürekli büyüme ve başarıya giden yolda çok önemli bir adım. Because what you can see and the vision you have for yourself in your future dictates where you will go. Çünkü görebildiğiniz şeyle vizyonunuz zaten nereye gideceğinizi belirler. So my sponsor quit the business. Sponsorum işten ayrıldı. No vision, no chance. Vizyon yok, şans da yok. Her sponsor was someone that I've only ever met probably 10 times in 20 years. Onun sponsoru ise 20 yıl boyunca benim yaklaşık 10 kez karşılaştığım birisi. You see, some of you complain about what your sponsor does or what they don't do, and why don't they do this for you, and how come they're not like other people, and you complain about your upline. Bazılarınız sponsorlarınızın sizin için yeterince bir şeyler yapmadığından, üstadlarınızdan yakınırsınız. Because you think your sponsor owes you something. Çünkü sponsorunuzun size bir borcu olduğunu, That they should do something for you. sizin için bir şeyler yapmaları gerektiğini düşünürsünüz. The only reason why your sponsor was there was to give you this opportunity. Sponsorunuzun orada olmasının tek sebebi size bu fırsatı vermektir. That's the only reason. Bu tek sebep. Anything else they do more than that is a bonus. Bunun dışında yaptıkları her şey işin bonusu gibi bir şey. Don't expect things from them. Onlardan bir şey beklemeyin. Raise your standard of who you want to become and achieve what you want to achieve. Siz kendiniz kim olmak istediğinizle ilgili standartı yükseltin ve bunu başarın. And be thankful for your sponsor, whoever they are and whatever they do. Ve sponsorlarınıza yaptıkları şeyler ve oldukları kişilere o gün teşekkür ediyorum. Because absolutely, that's important. Because even though my sponsor quit the business, I am so grateful that she signed me up in the business. Her ne kadar benim sponsorum işten ayrılmış olsa bile beni başlattığı için teşekkür ederim. I wouldn't have the life I have, I wouldn't have had the experiences I've had over the last 20 years if she had not done that. Eğer o hanım bunu yapmasaydı şimdi sahip olduğum hayat ve tecrübelere 20 yıl boyunca sahip olduklarına sahip olamazdım. I'm grateful for her upline, who I've only ever seen 10 times or so in my life, but I'm grateful that they signed her up. Ben onun da üstündeki kişilere sadece 10 kez gördüm ama yine de onlara da teşekkür ederim. Çünkü benim sponsorum onlar işe başlatmış. I don't expect anything from them, Onlardan hiçbir şey beklemiyorum. but I'm very grateful. Çok teşekkür ederim. But the person that I worked with from the very beginning, he was a very young Israeli guy. Benim en baştan beri yakın çalıştığım kişi çok genç İsrailli bir kişi. And this guy, as a standard of someone, really was just this incredible person, human being. Gerçekten inanılmaz bir insan bu kişi. He was very young, 25 years old, 25 yaşında, çok genç, and he was very dynamic and very positive. çok dinamik ve pozitif bir kişi. And so this guy would get up on stage, he'd be a Get Team member, and he'd say, by the end of this year, I'm going to be millionaire team. İşte sahneye çıkardı mesela genç tarafındayken der ki bu yıl sonunda milyoner tarafı olacak. And he had such a great vision for the future and just was an incredible person. İnanılmaz bir vizyonu vardı gelecekle ilgili. Gerçekten inanılmaz bir kişi. And so we became very close and we worked together very closely. Çok yakınlaştık, çok yakın çalıştık. And he did qualify on the millionaire team. Gerçekten milyoner tarafında kalifiye oldu. And I can remember at the time he ended up buying, I think it was like a Mercedes 300 SEL. And this is like way back in 1992. 1992'de bir Mercedes 300'sel almıştı mesela, bunu hatırlıyorum. And one evening, driving home, he didn't have his seatbelt on. Bir akşam evine dönerken emniyetleri takmamış. And he went into the tunnel in Paris, much like Lady Diana, and the car flipped and he was thrown out of the car and he passed away. Bir akşam tüneller geçerken aynen Prenses Diana'da olduğu gibi araba devriliyor, arabadan dışarı fırlıyor ve vefat ediyor. Tragic situation. Çok trajik. 25 years old, millionaire team, on his way to becoming a superstar in Herbalife, no question. 25 yaşında milyoner tarafında hiç şüphe yok ki Herbalife'da süperstar
olacak bir çocuktu. From one day to the next, life was over. Bir akşamda ömrüne geçerken hayat bitti gitti. The lesson in that for me Buradan bir ders çıkarttım. is that you can't take things for granted. Hiçbir şey kesin kabul edemezsiniz. And you can't be reckless. Ve de çok cesur olamazsınız. It's not that difficult to put your seatbelt on. Yani kemerinizi takmak çok zor bir şey değil. It's also very easy not to put it on. Ama takmamak da çok kolay. But maybe he'd be living today. Taksaydı bugün yaşıyor olacaktı. Just one click. Bir klik, bir tık. One click can make the difference between life or death. Bu küçücük şey hayat ve mat arasındaki çizgiyi gösteriyor. So, if you can imagine, my sponsor quit. Her upline I didn't work with, but the person that I did work with after a year and a half passed away in the business. Şimdi benim durumumu düşünün. Sponsorum işten ayrılmış. Onun üst hattını ben hiç görmüyorum. 1,5 sene boyunca çok yakın çalıştığım kişi de bu şekilde vefat etti. And I can remember at the time, because John Tartle was actually in Paris at that time, John Tartle o zaman Paris'teydi. Çok iyi hatırlıyorum. that basically we all came and we had like a central office at that time. We all came to the office and that Mark Hughes called on the phone into the office. O zaman merkezi bir ofisimiz vardı. Hepimiz ofise geldik ve Mark Hughes de ofisi aradı telefonla. And I can remember listening to this call with Mark Hughes and really hearing that he was really upset. I mean, he was really emotional. You could tell that he was crying, that he was talking about this person. And it was very, very touching and emotional for me because the company was not so big at the time, but the company still was already big. O zaman bu konuşmayı hatırlıyorum bu kişinin vefatıyla ilgili. Mark Hughes gerçekten çok üzgündü, çok duygusallaşmıştı, ağlıyordu bu kişiden bahsederken. Bu da beni çok etkiledi. Film o zamanlarda o kadar büyük değildi ama bu dönemler halen vardı. And that's when I really understood that Herbalife and Mark Hughes, it really was like a big family. It really was much more than just a business. Ve o zaman anladım ki Herbalife ve Mark Hughes sadece bir iş, bir şirket değil, büyük bir aile gibi. And even though even though this young man, 25 years old, he was not married, he had no children, he had no family. I mean, he was part of the family, but he himself had no family. Her ne kadar bu 25 yaşındaki genç çocuk evli değildi, çocukları yoktu, bir aile kurmamıştı. He had no will. Bir vasiyeti de yoktu. Do you want to know what Mark Hughes did? Mark Hughes ne yaptı biliyor musunuz? He gave his contract to his family. Kontratını ailesine verdi. And he went to his mother and he said, your son was working for this. He created this business, and unfortunately he's no longer here, but we want you to have this business. Ne yaptı biliyor musunuz? Gitti annesine dedi ki oğlunuz bu işi kurmuştu, büyüttü. Biz bunu size vermek istiyoruz. So they ended up giving the contract to the family, and the brother works the contract, and now I think he's a 3-diamond president team. Şimdi ailesi devam ettirdi işini ve bu çocuğun erkek kardeşi 3 elmas başkanlıkta çalışıyor. Yeah, absolutely. So this is also for you to think about that everything that you do today is not just for today, and it's not just for when you're alive, but this is for your family, for your children. You can set this up to be anything that you want it to be in the future. Life is not eternal. Bakın şunu söylemek istiyorum. Bugün yaptığınız şeyler aslında sadece bugün için veya sizin yaşarken yapacağınız bir şey değil. Bu sizin için, çocuklarınız, aileniz için, gelecek için bir şey. Life is not eternal. You have to think. A lot of times we don't think about the future, but the future will come whether you think about it or not. Biliyorsunuz hayat fani, gelecek isteseniz de istemeseniz de gelecek. Think of it this way. Bu şekilde düşünün. The business is not ours. Bu iş bizim değil. We're taking care of it for the future generations. Biz gelecek nesiller için sadece emanet aldık. We're building it now, but for the future. Şimdi yapıyoruz ama onu gelecek için yapıyoruz. We are 31 years old now. There are actually children of president team members that are president team members today in Herbalife. 31 yaşında bu firma, başkanlık takımının çocukları var ki kendileri başkanlık takımı oldular Herbalife'da. Yeah, and this is not just one. This is like 3, 4, 5 different president team members. Their parents are president team members. Bir tane de değil yani 3, 4, 5 tane kendileri başkanlık takımı, ebeveynleri de başkanlık takımı. We already have 3 generations of president team members. 3 nesil başkanlık takımımız var. The grandparents, the son,
and the child. Büyük anne, oğlu ve torunu. Okay? This is a future business, forever business. As long as there's business, there will be Herbalife. Bir iş olduğu sürece Herbalife olacak. Bu her şeyin geleceğini temsil ediyor. So you need to think about this because the future will come, no matter what. Çünkü böyle düşünmek lazım. Ne yaparsak yapalım, gelecekte bir gün gelecek. And so if I look at my upline, my sponsor quits, her sponsor I never really talk to, we don't work together, then the person that I'm working with, he dies after a year and a half. İşte tekrar hatırlatayım, üst hattıma bakacak olursak sponsorum ayrıldı, onun sponsorunu ben tanımıyorum, beraber çalıştığım kişi de 1,5 yıl sonunda vefat etti. So a lot of reasons to blame, what happens or to feel sorry for myself, why I don't have help, and how come that's my situation and I'm not lucky because the other people have their uplines. I have a lot of reasons to think different things like that. Aslında suçlayacak çok şey var, öyle değil mi? Yani birileri suçlayabilir, üst hattım yardımcı olmadı, çok kötüyüm, çok şanssızım, kimse bana yardımcı olmuyor diye suç başka taraflara atabilir. But everything happens for a reason. Ama her şeyin bir sebebi vardır. You got the sponsor you got for a reason. Sponsorunuz var, bunun bir sebebi var. And if you just think of it, that everything happens for a reason and there's always something to learn from this, you'll always be learning great lessons. Böyle her işte bir hayır vardır diye düşündüğünüz zaman mutlaka öğrenecek bir şey olursunuz. And so, the sponsor of this young man, Bu genç adamın he was sponsoru a gentleman from England. İngiltere'den bir kişiydi. And he had done many jobs before Herbalife. One of the last jobs he had was he was a manager at a pizza restaurant. Herbalife'dan önce pek çok iş yapmıştı bu kişinin sponsoru da. Daha önce de pizza restoranında menajerlik And yapmıştı. this guy, very dynamic person, very dynamic. Çok dinamik. I mean, he was excited, he had a big voice, he was an amazing promoter. Çok heyecanlı, sesi çok yüksek, müthiş promosyoncu birisi. I mean, he was just always excited all the time. Great attitude. Davranışı tavrı hep yüksek, çok heyecanlı ve pozitif birisi. And he was a president team member, Başkan hatırlı birisi. and he was making about $50,000 a month. Ayda $50,000 kazanıyor. Very successful, very big organization. Çok başarılı ve büyük bir organizasyon. The only problem with him Onun tek sorunu is that he always had to have the best, nicest thing all the time. her zaman her şeyin en iyisi ve en güzelini istiyor. So, he used to drive to Paris, and he would drive down, and one week you would see him at the HOM, and he would have a brand new Mercedes 500 SL. Mesela Paris'e arabasıyla geliyor, fırsat toplantısına. Bir hafta geliyor bakıyorsunuz, Mercedes 500 SL'e gelmiş. The most beautiful car. En güzel araba. And then 1 month later, you would see him back in Paris again, but now he would have the Mercedes 600 SL. Bir hafta sonra ya da bir ay sonra tekrar Paris'e geliyor, bu sefer Mercedes 600 SL almış. Because it was the new version. Çünkü yeni versiyon. It was the best one. En iyisi. And he would make $50,000 a month, but he would spend $70,000 a month. Evet, ayda $50,000 kazanıyor ama $70,000'ını da harcıyor. And he couldn't control his spending. Ve harcamalarını kontrol edemiyor. He would walk into not a restaurant, but a store, and he would like one suit, Mesela mağazaya giriyor, bir takım elbise beğeniyor. and then he would say, "Give me that suit in every color." Bu elbisenin her renginden ver bir tane diyor. Or he would walk into an art gallery, Ya da sanat galerisi. and instead of buying one piece of art, he would buy every piece of art. Bir sanat eseri almak yerine birkaç tane alıp çıkıyor. The only problem is that he didn't always have the money to buy what he wanted. Ama tabii ki sorun her zaman almak istediği şeye yetecek kadar parası yok. So he would tell the art gallery, "I'll buy this one, I'll pay you now. Give me the other ones, I'll pay you in the next months coming up." Diyor ki bana bu sanat galerisinde şunu şimdi ver, şimdi bunun parasını ödeyip ötekini bir sonraki ay ödeyip. Or when South Africa opened up, he went to South Africa and he wanted to rent a house, but he liked it so much he told them he'll buy the house. Güney Afrika açıldığında mesela Güney Afrika'ya gidiyor, bir eve bakıyor, çok beğeniyor, kiralamak yerine satın alıyor. So he always wanted things, and he always committed to buy things, but he didn't always have the money to buy things. Ama bir şeyleri çok beğenip almaya çalışsa bile yeterince parası olmayabiliyor çok şey. So who do you think the people would call when he didn't pay what he was supposed to pay? Peki borçları ödemediği zaman insanlar sizce kimi aradılar? Herbalife. Herbalife. They'd call Herbalife. They'd say, we've got this person, he's working with you, and he bought this, and if he's not going to pay, we need to get the money from you because he works for you. Çünkü şöyle dediler, işte bu kişi geldi bizden şunu satın aldı, parayı da ödemedi, şimdi sizin
guy, did some things consistently, and eventually the company had to kick him out of the company. Bu kişi sürekli bunları tekrarladı ve nihayetinde firma onu atmak zorunda kaldı. 3 Diamond President team member. 3 elmas başkanlık takımı. Probably at the highest level was making $90,000 a month. Muhtemelen en iyi zamanında ayda $90,000 kazanıyor. Because he had warning after warning after warning, and he couldn't stop himself from getting into trouble. Birbiri altına aldığı uyarılara rağmen kendisini bu tür belalardan kurtaramamış. And eventually, because he always was tight on money, he had to borrow money here to pay for something here. He ended up taking the credit card of a distributor and buying a plane ticket with the credit card, and that was fraud. Nihayetinde de sürekli borçlandı. Sonunda bir distribütörün kredi kartıyla bir uçak bileti satın aldığında bu da fraud olduğu için, yolsuzluk olduğu için. So after warning, the company had to let him go. Bu kadar uyarılardan sonunda firma onu göndermek zorunda kaldı. And he lost an income of $1 million a year only because he couldn't control his spending. Ve de sadece harcamalarını kontrol edemediği için yılda $1 milyon bir geliri bırakmak zorunda. And Herbalife had no choice but to let him go because he was doing things that were hurting other distributors. Ama Herbalife'ın da elinde başka çaresi yoktu çünkü bu adamın yaptıkları başka distribütörlere zarar vermek. So there's a great lesson in that. Burada öğreneceğim müthiş bir ders var. Listen, it's nice to go get nice things, but don't overcommit yourself. Don't make promises that you can't keep. Don't buy things that you don't necessarily have the money to buy. Ders şu, tabii ki güzel şeyleri herkes ister ama tutamayacağınız sözleri vermeyin. Borcunuzu ödeyemeyeceksiniz, bu borcu bilin. And don't do unethical things. Ve de etik olmayan şeyleri yapmayın. The company will protect the company and they will protect the distributors. Firma distribütörleri koruyacaktır. If you do unethical things, they're very nice. They're going to give you a warning. If you do it again, there's a chance you could lose the best opportunity that you will ever have in your life to have an extraordinary income and lifestyle. Eğer etik olmayan bir şeyler yaparsanız bir kere, iki kere uyaracaklardır ama devam ederseniz hayatınızın belki de en büyük fırsatını kaçıracaksınız. This guy lost $1 million a year, 3 diamonds. Bakın bu adam yılda $1 milyon kaybetti. Do you know what he was doing after he lost his Herbalife business? Herbalife'dan çıktıktan sonra ne yaptı biliyor musunuz? Driving a taxi. Taksici. Can you imagine? Düşünün. From a president team member with 3 diamonds to driving a taxi. 3 elmas başkanlık takımından taksi şoförü. Why? Neden? Because he couldn't control his spending. Çünkü harcamalarını kontrol edemiyor. And he did unethical things. Ve etik olmayan şeyler yapıyor. So there's a lot of lessons in what I'm trying to share with you here. Demek ki sizinle bugün çok fazla dersi paylaşmaya çalışıyorum. I've had a great opportunity to learn a lot of what to do and a lot of not what to do. Evet, böyle ne yapılması ve yapılmaması gerektiğinde konusunda öğrenecek çok şey oldu. Bu da benim için büyük. This man's sponsor used to be a partner in the pizza restaurant. Bu kişinin sponsoru bir pizza restoranında ortak. And he's always been very, very consistent. He's always been there. He wasn't the hardest working person, but he loved Herbalife, always stuck around Herbalife. Bu kişi çok tutarlıydı. Belki her zaman en çok çalışan kişi değil de tutarlı bir şekilde Herbalife yapmaya devam etti. Today, very, very wealthy gentleman. Bugün çok varlıklı bir kişi oldu. Because he did the right thing, he never did wrong things, he always stayed around, he always stayed consistent. Çünkü hep doğru olanı yaptı, hiç yanlış yapmadı, sürekli çalışmaya devam etti ve hep tutarlı oldu. So you need to protect what you have by doing the right thing. Demek ki elinizdekini korumak için sürekli doğru şeyleri yapmaya devam edin. You need to stick around in the business, even if sometimes things don't look like they're growing the way you want them to grow. You just have to keep sticking around because you won't lose if you stick around. Çünkü sürekli devam etmek lazım. Hani bazen işler istediğiniz gibi gitmese bile devam etmek lazım. Devam etmezseniz elinizdekini kaybedebilirsiniz. And this gentleman's sponsor was a man named Alan Lorenz. Is a man named Alan Lorenz. Ve bu kişinin sponsoru da Alan Lorenz isminde bir adam. Yeah. So everybody knows who Alan Lorenz is in this room, and if you don't, you will someday soon, probably. Burada herkes Alan Lorenz'in kim olduğunu bilir, bilmiyorsanız da yakında öğrenirsiniz. When I think about Alan Lorenz, he started the business when he was 45. Alan Lorenz'i düşünüyorum da bu işe 45 yaşında başladı. So I'm 20 years in Herbalife today. Bugün ben 20 yıldır Herbalife. I'm 43 years old. 43 yaşındayım. Alan started when he was 45. Alan 45 yaşında başladı. And he's been in Herbalife probably 27 years. How many years have you been in Herbalife? 25.
Yeah, 25, 26 years. 84, right? 25-26 yılında Avrupa'da 84 yaşındasın. Whenever the UK opened up. But 26 years probably. 26 yıl. And you want to know this person, Alan Lorenz? There is no one more consistent in being in meetings and trainings. Bakın bu kişinin en büyük özelliği bütün toplantılara, eğitimlere çok tutarlı bir şekilde katılması. And here's what you need to know. Şunu bilmeniz gerekiyor. There's always going to be someone to look up to, someone to emulate, someone to try to be like. There's always going to be someone in our company that you can look up to and say, that's the kind of person I want to be. Firma içinde her zaman sizin bakacağınız, örnek alacağınız ve ben bu kişi olmak istiyorum diyeceğiniz bir kişi olacaktır. And for me, Alan Lorenz, no question, one of those people. Benim için hiç şüphe yok ki Alan Lorenz bu kişilerden birisi. And you want to know something about Alan Lorenz? Size onunla ilgili bir şey söyleyeyim mi? I don't like everything about Alan Lorenz. Alan Lorenz'in her şeyini de çok sevmiyorum. There's some things that I don't like about Alan. Alan'la ilgili beğenmediğim şeyler var. He's a different personality, a different person. Farklı bir kişiliği var. But there are things that I like about Alan Lorenz. Ama beğendiğim şeyler var. Sometimes when you look at people, if there's one thing that you don't like about them, you decide that you don't like them at all, or there's nothing to learn from them. Bazen bir kişiye baktığınızda onunla ilgili bir tek şeyi beğenmiyorsanız hiç beğenmediğinizi, bu kişiyi sevmediğinizi düşünebilirsiniz. You know, some of you, once you get to know someone enough, close enough, you're always going to find things you don't like about them. Bazen yeterince yakın değilseniz bir kişiye mutlaka beğenmediğiniz bir şeyler bulacaksınızdır. Because no one is perfect. Çünkü hiç kimse mükemmel değil. We're all just human. Hepimiz insanız nihayetinde. But instead of focusing on the things that you don't like or why you don't think someone is, a great person, why don't you focus on the things that you do like and the things that make them successful? Ama beğenmediğiniz şeylere odaklanmak yerine onları başarılı kılan, beğendiğiniz özelliklere neden odaklanmıyorsunuz ki? Yeah, absolutely. So the thing about a weekend like this one Böyle bir hafta sonu ile ilgili konuşun. is that it's an opportunity to reconnect. Birleşmek, bir araya gelmek için bir fırsattır. An opportunity for yourselves to reconnect with what you're committed to and what you want in this business. Neye bağlı olduğunuz, bu işte ne istediğinizle ilgili konuya odaklanmak için. An opportunity to reconnect with other people that you know personally, whether it's your downline, your sideline, your upline. Alt hattınız, üst hattınız ya da yan hatlarınız olsun, diğer kişilerle bağlantı kurmak için bir fırsattır. It's an opportunity to see a new standard, to look into your future and see what you want to become and how you want to be in your future. Yeni bir standart görmek için, geleceğinize bakıp ne olmak istediğinize karar vermek için bir fırsattır. And I can tell you in the 20 years, one of the keys to where I am today is always being around at every opportunity that I have a chance to raise my standard and learn. 20 yıllık tecrübemden söyleyebilirim ki bir şeyler öğrenebilmek için elime geçen her fırsatı değerlendiriyorum ve bu benim için hep yeni bir standart. Every event makes a difference. Her organizasyon bir fark yaratır. Every event that you go to, there's something to learn. Gittiğiniz her organizasyonda, eğitimde öğrenecek bir şeyler vardır. The amazing thing is that everything is always getting better and always changing. En etkileyici olan da şu, her şey sürekli değişiyor ve iyiye gidiyor. Is it true that when you come to this event, for example, those of you that have maybe been in the business for a while, and you look at the tab team, that every time you come, if you're not yet tab team, you get a little bit more dissatisfied because you really want to be a tab team member? Buraya birkaç senedir gelenleriniz için soruyorum. Mesela sürekli geliyorsanız tam takımındakilere bakıp da özeniyor musunuz? Siz de tam takım olmak istiyor musunuz? Is it true or not? Look around in the room. Every time you come, I'm telling you, the Millionaire team, the last 3 days, they're sitting there, they feel less comfortable as Millionaire teams now than they did when they arrived here 2-3 days ago. Evet, şimdi her seferinde olur ve her seviyede olur aslında. Büyük ihtimalle milyoner takımı bu 3 günün sonunda, 3 gün öncesine göre kendini çok daha huzursuz hissediyor milyoner takımı kaldı. Some of them, it's no longer they want to be president team, but it's becoming they have to be president team. Şimdi bazıları çıkartıp başkanlık takımı olmak istiyorum, istemiyorum meselesi bile değil, olmam lazım diyoruz. Some of it's becoming I can't stand not being president team.
Belki başkanlık takımları da kendisi için bir seviye sonraki seviye için söylüyor bunu. Some of them in their stomach they feel like, oh, I almost feel sick that I'm not yet president team. Belki bazılarınız böyle midenize kramplar giriyor ya başkanlık takımı nasıl olamadım diyorsunuz. That's when it really starts to happen for you. İşte aslında o zaman süreç işlemeye But başlıyor. you have to keep being here and coming here and have the opportunity to develop that hunger, develop that desire, develop that will. Demek ki bu toplantılara, bu eğitimlere sürekli gelmeye devam etmelisiniz ki içinizde bir sonraki seviyeye atlama konusundaki bu arzu, bu ateş hiç sönmesin. Don't be impatient with the results. Ancak sonuçlar konusunda sabırsız davranmayın. Because things only happen when they have to happen, not before. Çünkü sonuçta her şey olması gerektiği anda olur. Olgunlaşmadan önce olmaz. And so for myself, being here over the last 3 days Mesela ben 3 gündür buradayım. and coming to Turkey, it's been very humbling actually for me. Gerçekten çok memnun oldum Türkiye'ye davet ettiğiniz için. Because when I came to Turkey for the very opening of the company, Çünkü şirket ilk olarak Türkiye'de açılırken buraya gelmiştim. and I lived 6 months in Izmir, 6 ay İzmir'de yaşamıştım. I had a vision for myself and for the business, right? İşle ilgili ve kendimle ilgili bir vizyonum vardı. And I wanted to have business in Turkey. Ve Türkiye'de bir işim olsun istiyordum. And one of the things I realized about the Turkish people is this. Ve Türk halkıyla ilgili olarak fark ettiğim şeylerden biri şu. Out of all of the places around the world where I've been, Dünyada pek çok yerde bulundum. the Turkish people are some of the most proud people in the world. Türk halkı gerçekten dünyanın en gururlu halkları arasında. They're proud of their country, they're proud of who they are. They love their country, they love their people, they think they're the best people in the world. Türk insanı gerçekten ülkesini seviyor, insanı seviyor. Biz dünyanın en iyi insanları istiyoruz. Is it true? Doğru mu? Now, this is a very good quality Bu çok güzel bir basın. because you have a high image of yourself and of your country. Çünkü kendiniz ve ülkenizle ilgili kafanızdaki imajınız son derece yüksek. You're proud of who you are. Kendinizle gurur duyuyorsunuz. And I think it's one of the reasons why there's so many people and so many successful people in the room. İşte o nedenle aramızda bu kadar çok başarılı insan var. Your country is becoming a more powerful country. Economically, you're doing so great if we compare you to all of the rest of the region. Şimdi ülkemiz gerçekten giderek başarılara koşuyor. Ve ekonomik olarak bölgenin diğer ülkeleriyle kıyaslandığı zaman gerçekten Türkiye çok iyi durumda. Has it always been easy in your country? Tabii Türkiye'de de işler her zaman kolay olur mu? No. Hayır. But that's part of who you are. Ama bu sizin zaten benliğinizin bir parçası. So if you take that pride and you take that standard and you bring it into Herbalife in your business and you live it, Dolayısıyla kendinizle gurur duymaya devam edin, bunu yüksek bir standarda dönüştürün ve Herbalife'deki kariyerinize yansıtın. there's no question that you can become the #1 company here in Europe. No question about that. Yeah, I wouldn't say the #1 in the world Dünyada bir numara demiyorum henüz. because there's some tough competition. Çünkü rekabet biliyorsunuz kıran kıran. But don't worry about the world right now. Ama şu anda dünyanın geri kalanını kafanıza takmayın. Worry about Europe. Özellikle Avrupa'yı düşünerek hareket edin. Because one of the things that I know about Europe Çünkü Avrupa ile ilgili bildiğim bir şey var. is that there's no reason why, with all of you working together, doing the right thing, working diligently, that you can't become bigger than Spain. There's no reason why you can't become bigger than Spain. Bildiğim bir şey var diyorum çünkü siz eğer birlikte çalışırsanız, gerçekten bu işe yüreğinizi koyarsanız İspanya'dan daha büyük olabilirsiniz. Sizin engelleyecek hiçbir şey yok. There's no reason why you can't become bigger in Italy. There's no reason why you can't become bigger than Russia. So let's take Turkey from where you are now and let's start climbing up the ranks of the Herbalife world here in the region. O nedenle Türkiye isterseniz bulunduğu yerden alalım ve Herbalife'ın hakim olduğu bu coğrafyada başarı basamaklarını tek tek tırmanalım. It's been a great foundation the last 2 days. Gerçekten geçtiğimiz 2 gün boyunca bunun temellerini çok güçlü bir şekilde attık. You're going to hear some very exciting news about different events and things that are taking place in your country coming up this year. Aynı zamanda bu yıl boyunca Türkiye'de gerçekleşecek organizasyonlar ve eğitimlerle ilgili sürpriz haberler de az sonra verilecek.
let's make sure the world of Herbalife hears about Turkey in 2012. Ve şunu kesinlikle garanti edelim, 2012 yılında Dünya Herbalife Türkiye'yi I look forward to coming back celebrating your success.